Yeni bir gurbet yolundan herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Edirne'deyiz. Yola çıkmak için hazırız. Şeyler yedik ve şarjımızı yaptık. %100 şarjımız var şu an neredeyse. %98 civarında. Bu sefer duracağımız yerler farklı yerler olacak. İlk duracağımız yer Plovdiv yakınlarında, otoban kenarında bir Finance şarj istasyonu. Orada çok kısa duracağız. Bir 5 dakika duracağız veya durmayacağız. Çünkü şöyle bir durum var. Biz her zaman durduğumuz yere durarsak karşı yola geçmek zorunda kalacağız. Orası da Finance istasyonu ama e, karşı yolda kalıyor. Yani otobanın karşı tarafında. O yüzden orayı iptal ettik. Liman otelindeydi. O yüzden Plovdiv'de kısa durup daha sonrasında Sofya yakınlarında bir 20 dakika duracağız. Ondan sonra o bizi zaten Sırbistan'ın Belgrad süperşarjına götürecek. Oradan sonra Aleksinaç'a vuracağız süperşarjıra. Daha sonra Sizeget süperşarjır ve son olarak da Győr'de süperşarjıra uğrayacağız. Toplamda ABRP app'inin gösterdiği kadarıyla 2 saat 41 dakika şarj yaparsak toplamda bu bize yetecek. Bakalım dediği gibi planladığı gibi olacak mı? Artık yola çıkabiliriz. Evet, 180 kilometre sonra 2 saat 22 dakika yolculuğumuz olacak. Ve oraya %40'la varacağımızı gösteriyor ve zaten şarjımız da şu an %100 oldu. Yolculuğumuz başlayabilir. Burası arkadaşlar petrol ofisi. Karşıda Eras'ta AVM var. Orada yemek yedik. Şimdi buradan yola çıkacağız. Bir de bu yolculuğumuzda arkadaşlar FSD'yi satın aldım. Biliyorsunuz artık aylık alabiliyorsunuz. Onu denemek için uzun yolda satın aldım. Bakalım memnun kalacak mıyız? Şöyle yola çıkmadan ayarlarını da yaptık. Bunu aktif haline getirdik. Aynı zamanda bunu da aktif hale getirdim. Bu dur tabelasında ve kırmızı ışıklarda duruyor. Bu da zaten beta versiyonu. Onu da aktif hale getirdik. Ve artık buraya da bir sembol geldi. O sembolü de açtık. Bu herhalde çıkışları ve aynı zamanda ışıklarda kırmızı ışığı ve dur tabelasını algılıyor. İstanbul'dan buraya gelirken şerit değiştirmeyi iyi yaptı. Sadece bir yerde emin olamadı. Geri şeride soktu. Ama yoksa iyi çalıştı. Şimdi aslında burada deneyebilirdim. Neyse artık bir dahaki ışıktı. Kapıkule'ye geldik. Ülkeden artık çıkıyoruz. Şimdi büyük ihtimalle ileride HGS ücretlerini de ödeyeceğiz. Bir de ceza yediysek onları ödeyip çıkacağız. Evet şu an burada sadece bir kapı açık. Türkiye çıkışında. Bakalım ne kadar bekleme olacak. 22.43'te geldik buraya. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika falan sürdü geçmemiz. Pasaport kontrolü vardı. Normalde girerken resminizi çekiyorlardı. Şimdi çıkarken de çektiler. Hani herkes araçtan iniyor. İndikten sonra kamera karşısında durması lazım kısa. Kemal Toprak. Doğru. Tamam, devam. Teşekkürler. İşte kameranın karşısında durması lazım. Normalde girişte yapıyorlardı. Şimdi çıkışta da yaptılar. Bir de radar cezası, bir de HGS cezası varmış. 5.700 lira gibi bir ücret ödedik. Bir tane radar cezası, gerisi HGS. Ama zaten o radar cezasını bekliyorduk. Bir tane seyyar polis arabası vardı. İstanbul'dan İzmir'e geçerken Bursa yakınlarında. Orada çektiğini tahmin etmiştik. Ve doğru da çıktı zaten. Kaç para ödemişiz?
5723 lira. Bir de işlem parası almış 286 lira. Toplamda 6009 lira gibi bir ücret ödedik. Burada gösteriyor. Şu an gümrükten geçiyoruz. O yüzden kamerayı kısa bir çektim. Evet, burada da tek bir kapı açık. Bulgaristan çıkışı. Ne ödemişiz? 1263 lira yol köprü tünel ücreti. 2300 lira otoyol geçiş. Otoyol geçiş. Yok şey yok ki. Radar cezası yok. Evet, oradaki görevli polis radar cezası da var demişti ama ben göremedim radar cezasını. Ankara Niğde otoyol geçişi. Belki geçen seneden kalma olabilir. Çünkü o tarafa hiç gitmedik. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim size. Eğer aynı arabayla tekrar aynı plakayla geliyorsanız ilk çıkışta almasalar bile tekrar geldiğinizde geçen senenin veya geçen seferin paralarını alıyorlar gibi geldi bana. Bunu artık detaylı evde bakarız. Böyle arkadaşlar 22.56'da buraya giriş yaptık. Bakalım kaç dakikada Bulgaristan'a gireceğiz. 1 saat 48 dakika yolumuz kaldı. Şarj istasyonuna. Önümüzde bir tane Tesla. Bunun önünde de bir tane Tesla var. Türk plakalı. Karşıda yine Türk plakası var 34. Ön tarafta Mercedes vardı bir tane önümüzde. Bursa. Şu sağımızda bir tane araç var. O da Bursa. Burada Edirne var. Yani Türkler herhalde bayram tatilini Avrupa'da geçirmek için akrabalar yanına mı gidiyorlar acaba yoksa tatil mi yapmaya gidiyorlar? Böyle yani. Belki de artık Türkiye pahalı geliyordur. Bayramda çünkü biliyorsunuz fırsatçılar olduğu için otel fiyatları olsun, yeme içme olsun bayramda biraz daha fazla tabii. Yaklaşık 20 dakika durduk burada arkadaşlar. Klasik pasaport kontrolü, bagaj kontrolü devam. Şimdi burada bir tane daha var. Evet, buradan da geçtik. Artık Bulgaristan'dayız. Yaklaşık 160 kilometre yolumuz var. Çok kısa bir 5 dakika şarj yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bulgaristan'da arkadaşlar kurallara uymaya bakın. Çünkü burada her yerde polis olabiliyor. Ve hız limitini aştığınızda yüksek fiyatlardan başlatıyorlar. İlk şarj molamız var. Son 6 dakika. %47 şarjımız var. Oraya vardığımızda %45'e düşecek. Şimdi soracaksınız niye bu kadar şarjım varken şarj molasında duruyorum. Çünkü arkadaşlar burası birincisi hızlı veriyor. İkincisi ışıklandırması iyi diye gördüm internetten. Resimlerden. İleride bir yerde dursaydım buralar ya karşı tarafta ya da çok ıssız bir yerde. Şimdi de gece olduğu için oralarda pek durmak istemedim. Şimdi burada durup bir 5-10 dakika hemen devam edeceğiz. İkinci şarj molamız ya Sofya'da olacak ya da Sırbistan sınırına varmadan önce bir yer var. Orada bir keresinde durmuştuk. Kia'nın
şarj istasyonu. Ya arada duracağız ya da Sofya'da. Ona artık yolda giderken karar vereceğiz. Ama biz her ikisine kadar yetecek şekilde şarj yapacağız. Böyle arkadaşlar. Şu an yeni şeyler deniyorum. Çünkü daha önceki geri dönüşlerimizde, yani Avusturya'ya geri dönüşlerimizde sanki çok iyi planlayamadık gibi geliyordu. O yüzden bakalım, belki bu şekilde daha hızlı olur. Daha az şarj etmek için içeriye girmek zorunda kalırız. Burada bir tane benzinlik var. Far petrol oyun diye. Burada toplamda 12 tane tabanca varmış. Evet. Güzel ışıklandırılmış bir yer. Şimdi bunun bir tanesini takacağız. Aletler arkadaşlar 800'lük. Bunun için yine Finance aplikasyonu lazım. Buradan seçiyoruz. Üç numarayı seçelim. Start charge diyoruz. Bağlanıyor. Evet, takabilirsiniz dedi. Şu an eşleşiyorlar. Ses de geldi. Bakalım ne kadar duracağız burada. %41 ile geldik buraya. Şu an eşleşiyorlar. Evet, %41'i gördük ekranda. Bakalım ne kadar hızla verecek. 79 ile başladı. Bu arada şu anda bakmamız lazım. Evet, batarya ısıtmadığı için sadece 100 ile veriyor. Bir de zaten %43 şarjımız var. O yüzden de büyük ihtimalle ilk durağımız burası. Ya burada duracağız. Sofya'nın burasında. Ama sanki karşı tarafta gibi istasyon. O yüzden şuraya devam etsek daha mantıklı gibi geliyor bana. Drogman'a. Orası için de %21 lazım bize, yani %30 şarj edersek burada bu bize yeterli olur. 1 dakikadır buradayız, yani 50 geçe geldik. Bakalım kaç geçe bitecek. İşte önden ısıtmadığı için bataryayı 96 ile veriyor. Aslında burada akıllılık yapıp Supercharger Plovdiv'e girseydim bataryayı ön ısıtırdı. Biraz daha fazla güç alabilirdik. Yapacak bir şey yok. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz burada. Şöyle beklerken arkadaşlar size göstereyim. Burada 2 tane tabanca var. Arkada 2 tane var. Buralarda 2'şer tane var. Bu karşıda da 2'şer tane var. Burası Far Petroloyum Plovdiv'de. Yani içeriye girmiyorsunuz. Direkt otoban kenarından buradan hemen duruyorsunuz. Bu şekilde. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadır buradayız. %66, %67 şarjımız oldu. Şöyle göstereyim. Bize zaten bir sonraki istasyona kadar rahat yetecek. Oraya vardığımızda %10 üzerinde şarjımız olacak. Orada da şarjımızı yapacağız. Dragoman'da, yani Sofya'yı es geçip Dragoman'da şarj yapacağız. O da bizi zaten Aleksinaç'a götürecek. Aleksinaç'tan sonra Belgrad'a, Belgrad'dan sonra Sizeget, Sizeget'ten sonra Győr. Yani bir sonraki istasyonda Tesla'nın istasyonu olmayacak. Ama diğer kalan istasyonların hepsi Tesla olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 15 dakikalık moladan sonra. %41 ile gelmiştik buraya. %68 şarjımız var şu an. Yani %27 enerji aldık. Şimdi devam ediyoruz. Daha fazla almışız yani. %14 kalacak diye gösteriyor. Diğer istasyona vardığımızda. Bu arada bu FSD özelliğini deniyorum.
Yani nefesli değil ama özelliği satın aldım. Bu altta şunu açtığımda çok rahatsız edici bir şekilde sürekli benden işte şerit değiştirmemi istiyor. Sağa geç, sola geç gibisinden. Halbuki yol boş. Mesela sağdan giderken önümde hiç araba yok. Sola geç diyor ona. Veya soldan giderken biraz fazla solda kaldığım zaman sağa geçmemi istiyor. O yüzden bunu kapattım ben. Sadece şu özelliği kullanıyorum. Sinyali çaktığımda işte o da her zaman çalışmıyor. Şurada görüyorsunuz. Eğer gri ise bu sağa sola geçme özelliği deaktif. İşte ne zaman aktif hale geliyor? Onu da çözemedim daha. Hani neye göre yeşil oluyor burası? Neye göre gri oluyor? Hala çözemedim. O özelliği ama güzel. Yani autopilot'tan çıkmadan sağa ve sola geçebiliyorsunuz. Şerit değiştirebiliyorsunuz. Bir sonraki istasyonumuz 1 saat 55 dakika sonra 179 kilometre sonra Drogaman'da. Oraya da en yakınında haritadan bir istasyon bulmam lazım ki bataryayı ısıtsın. Yoksa yine düşük hızda verecek büyük ihtimalle. Evet, haritada şöyle göstereyim size. Bizim şarj edeceğimiz yer şu ön taraf. Bu da en yakın haritada görünen şarj istasyonu. Buraya girdim. Büyük ihtimalle ona göre ısıtmayı yapacak. Biz de buraya vardığımızda ısınmış bir şekilde bataryayı şarj edeceğiz. Burası da arkadaşlar Route 80. WhatsApp gruplarındaki Teslacılar galiba burada şarj ediyorlar. Alexnaç'a kadar götürüyor galiba. Ama ben buradan bayağı memnundum. Yani biz orada bir kere şarj etmiştik. O yüzden tekrar burada duracağız. Dragoman'da Kia Hypercharger var. Bir sonraki istasyonumuz orası olacak. Devam ediyoruz. Sofya'ya yaklaştık olduk. 2,7 kilometre sonra yeni yola, yani Sofya'nın dışından devam edeceğiz. Eskiden biliyorsunuz Sofya'nın içinden geçiyorduk. Şimdi yeni yol yapıldıktan sonra Sofya'yı hiç görmeden dışından devam ediyoruz. Bu arada bataryada ön ısıtmayı açtı. O haritada verdiğim istasyondan dolayı. Evet, 800 metre sonra sağdan devam edeceğiz. Kalotina tarafına. Haritadan da gördüğümüz gibi Sofya'nın içinden değil de üst tarafından bizi götürecek. Sofya sol tarafta kaldı. Arkadaşlar buradan değil, ileriden Kulata Kalotina yeşil yazılı olan levhadan, buradan sağdan şimdi çıkış yapacağız. Evet, tam buradan hem Sofya yazıyordu. Buradan çıkış yaptık. Yani yollar çok iyi değil arkadaşlar burada. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor biraz. Çukurlar falan var. Gece yolculuk yaparken daha da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen buradan Sofya'ya doğru değil, Kulata'ya doğru çıkıyoruz yine.
Yolu bu şekilde 14 kilometre boyunca düz takip ediyoruz. Şimdi haritaya baktım da görüyorsunuz. Bizi buradan çıkarmaya çalışıyor. Burayı verdiğim için değil. Aynı zamanda telefondaki haritada oradan çıkarmaya çalışıyor bizi. Telefonda diğer istasyon gerili. Ama görüyorsunuz burada bir yol var. Şöyle düz bir yol. Bu yol açık. O yüzden biz bu yoldan devam edip burada bağlanacağız. Gelirken de aynı şekilde beni buraya sokmak istemişti ama ben düz devam etmiştim. Yine aynı şekilde yapacağız. Normalde 2,5 kilometre sonra sağdan çık diye gösteriyor. Ama biz Kalotine'ye doğru devam edeceğiz düz bir şekilde. O yol artık açık. Navigasyonda maalesef hala aktif değil. Yani güncellenmemiş. Şöyle yavaşlıyoruz biraz. Size göstereyim yolu. Navigasyon bizi Kulata'ya doğru çıkmamızı istiyor. Ama Kalotina için düz gitmemiz gerekiyor. Yani düz gideceğiz. Bakalım burada değişiklik yapacak mı? Hala bizi çevirmeye çalışıyor. Ama telefondaki navigasyon düzeltti. Sanırım arabadaki niye düzelmiş olabilir? Çünkü şarj istasyonunu orada girdiğim için olabilir. Bu şekilde arkadaşlar 34 kilometre sonra bir sonraki istasyonumuza ulaşacağız. Dragoman'a yaklaştık. 1 dakika sonra oradayız. 1,4 kilometre. Şarjımız %9'a düştü. Çıkarken %13 gösteriyordu. Hani varacağımızda. Ama şarjı bitmeden önce de %10 falan gösterildi sanırım. Biraz bir kaybımız oldu. Şimdi size yolu göstereyim. Bu da aynı şekilde yoldan çıkmadan hemen şurada dinlenme tesisi var. Şöyle benzinlik var orada bir tane. İstasyonda zaten. Yok, yanlış gördük karşıda. Bu benzinliği biraz geçiyorsunuz arkadaşlar. İleride. Evet, burada Avia benzinliği var. Hatta karşıda böyle Turk İş Restoran diye bir yer var. İstasyonda burada 2 tane tabancası var. Şöyle. İstasyon burası. 2 tane tabancası var. Zaten ben aplikasyonu açmıştım. Şöyle göstereyim size. Buradan 1 numaralıyı alıyoruz. Diyor ki kaç kilowatt doldurmak istersin? 20 diyelim. 8 euro 58 cent kesti. Evet. Taktık. Anlaştılar.
Kilowatt 39 cent. Bakalım kaçla verecek. Evet 150'yi aldık neredeyse. 2.43 geçe. Başladık şarjı. Bizim ihtiyacımız olan şarj. Bakalım ne kadar. 143 kilometre sonra Alexinaç'a varacağız. Eksi 25 diyor. Yani %50 falan olsa bize yeterli. Bakalım kaç dakikada %50'ye ulaşacağız. Yaklaşık 15 dakika şarj yaptık. Şu an şarjımız %53. Bu zaten bizi Alexinaç'a götürecek. %15 ile oraya varacağız diye gösteriyor. Yani gümrüğü göz önünde bulundurarak biraz fazla şarj yaptık. Şimdi artık devam edeceğiz yola. Zaten kendisi de bitirdi. %53'te. Çünkü 20 kW seçmiştim. O da aslında tam böyle istediğimiz gibi oldu. Şimdi yola çıkıyoruz. Burayı size şöyle göstereyim. Burada böyle tır şoförleri geliyor. Burada Turkish restoran var. İlk karşıda. Avia Truck diye yazıyor burada. Şarj istasyonunda burada zaten 2 tane tabanca var. 150'lik. Gayet de yeterli. Arkadaşlar bir 10-15 dakika sonra zaten geldik gümrüğe. Evet burada vignettiler kontrol ediyor arkadaşlar. Ama şu an zaten kimse yoktu. Normalde bekleyin diyor, bakıyor falan, kontrol ediyor. Ama herhalde gece olduğu için veya sezon olmadığı için çok da bir kontrol yok gibi. Evet, Bulgaristan gümrüğü sakin, bir tane araba var. Tek bir tanesinde herhalde işlem yapıyorlar. Bulgaristan'dan 4-5 dakika içerisinde çıktık. Şimdi Sırbistan'a gireceğiz. Önümüzde birkaç araba var. Durum bu. Burası da yaklaşık 10 dakika sürdü. Şu an Sırbistan'dayız. Bir sonraki şarj molamız 1 saat 27 dakika sonra Alexinaç'ta olacak. %19 oraya varacağız diye gösteriyor. Şu anki şarjımız %52. Evet arkadaşlar 116 ile geldik. Eksi 39'da varacağız diye gösteriyor. Bakalım ne kadar şarj etmeliyiz. Saat şu anda 4:50. Evet şarjımız başladı. Alexinaç'tan çıkıyoruz şimdi. %16 ile girmişiz buraya. %88'e çıkıyoruz. %31 ile Belgrad'a varacağız diye gösteriyor. Aslında gerçek şarj süresi 25 dakikaydı. Biz biraz fazla durduk çünkü ben uyandım ihtiyaç molası derken biraz fazla durduk burada. Ama normalde 25 dakika sonra yola çıkacaktık. Bir sonraki istasyon Belgrad olacak. 1 saat 39 dakika sonra 200 kilometre yaklaşık. Şöyle size göstereyim. Yavaştan sabah da oldu artık.
Saat 4.30 aslında ama Türkiye saatiyle 5.30. Tam planladığımız saat aslında. Yani çok oyalanmadık. Navigasyon, araç ne gösteriyorsa, ABRP ne gösteriyorsa o saatteyiz şu an yaklaşık. Yolculuk devam ediyor. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz EFS'de özelliğinde park etme de var otomatik. Şimdi onu deniyoruz. Bakalım ne kadar iyi çalışıyor. Evet, gayet iyi çalıştı. Bayağı gayet güzel park etti yani. Çizgiler arasında. Şöyle bakalım. Tam ortalı bir şekilde. Burada şimdi şarj edeceğiz. Daha sonra 2 kere daha Macaristan'da şarj ettikten sonra artık evimize gidebileceğiz. Burası biliyorsunuz Ikea'nın arkasına düşüyor. Burada böyle 8 tane şarj istasyonu var. Takalım bakalım ne kadar duracağız burada. Toplamda şimdiye kadar şarj süremiz 1 saat yaklaşık. 15'er dakika Bulgaristan'da durmuştuk ve Alexinaş'ta da yaklaşık yarım saat durduk. Şimdi burada bakalım ne kadar duracağız. Bize lazım olan yüzde daha göstermiyor. 239 kilometre sonra size gitti. Birazdan gösterir. Burada biraz fazla durduk. Çünkü 3 araba daha vardı yanımızda. Bir tane Almanya'dan bir abi vardı. 2 tane de. Bir tanesi İzmir'den, bir tanesi İstanbul'dan. 2 Tesla daha vardı. Biraz sohbet ettik. Şarjımız %96'ya geldi. Aslında burada gerçek şarj süresi ne kadar olurdu? Yarım saat falan. Ama biz biraz uzun durduk. 25 geçe gelmiştik. Şu an 13 geçiyor. Yani 50 dakika durmuşuz. 20 dakika biraz sohbet ettik. Buradan da onlara selam gönderiyoruz. Bir sonraki istasyonumuz Siseget. 239 kilometre sonra %28 ile oraya varacağımızı söylüyor. Yani görüyorsunuz %18 fazla şarj aldık. Bu da yaklaşık 20 dakikaya tekabül ediyor. Çünkü biliyorsunuz %80'den sonra şarj süresi bayağı yavaşlıyor. 2 saat 17 dakika sonra oradayız. Bir gümrük geçeceğiz. Yolculuğumuz güzel bir şekilde ilerliyor. Buradan kartımızı alıyoruz ve bir sonraki gişede ücretini ödüyoruz.
Evet arkadaşlar, Röske Horgos 2'ye geldik. Burası sabah 7 ile akşam 7 arası galiba. Veya akşam 11 arası mı? Herhalde o civarda açık. Diğer ana kapıdan gelmedim. Burası biraz daha hızlı ilerliyor. Yoğunluk az. Zaten sınıra yaklaştığınızda Röske Horgos 2 diye sağdan sizi otobandan çıkartıyor. Burada iki kapı yan yana. Birincisi Sırbistan çıkış kapısı, hemen yanında Macaristan giriş kapısı var. Çok da böyle uzun sürmüyor aslında burası. 9'u 8 geçe geldik. Bakalım kaçta çıkacağız. Yaklaşık 15 dakika sürdü. Artık gümrükler bitti. Macaristan'a girdik. Şimdi buradan sonrası artık sadece şarj molaları yapacağız. O şekilde eve varacağız. Bilmiyorum ana kapı ne kadar dolu. Ama burası bayağı boştu. Önümüzde sadece 2-3 araba vardı. Ama daha sonrasında arkamızda bayağı bir kuyruk oluştu. Ama biz hızlı bir şekilde geçtik 15 dakikada. Şimdi bayağı çıkışından çıktık. İşte burada biraz içeri giriyoruz maalesef. 9 kilometre yaklaşık. İçeri derken şu şekilde oluyor. İçeri giriyorsun ama aynı zamanda yola devam ediyorsun. Yani şehir içinden yola devam edip diğer çıkıştan çıkıyorsun. Şu an Supercharger devre dışı diyor. Bakalım, 2 tane istasyon var orada. İki farklı yerde. İkisinde de devre dışı diye gözüküyor. Bakalım gerçekten devre dışı mı? Çünkü Alexinac için de devre dışı diye göstermişti. Ama çalışıyordu. Görüp bakacağız. Arkadaşlar devre dışı gösteriyordu ama çalışıyormuş zaten. Ben geldiğimde 3 tane araba vardı. Ben de 4. arabayım. 194 ile veriyor. %21 ile geldik buraya. 41 geçe. Bakalım ne kadar süre gerekecek. Bir sonraki istasyon Güyor istasyonu. Oraya kadar yetecek mi bakalım. Ne kadar doldurmamız gerekecek. Şimdi burada yaklaşık 45 dakika durduk. %92 şarjımız var. 284 kilometre Güyor'a doğru gideceğiz. Oradaki superşarjı. Burada son kez 24 dakika durup evimize ulaşacağız. Burada uzun kaldık biraz. Bir daha ekstra durmamak için. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar. Şöyle arada bir açayım dedim. %13 şarjla istasyona varacağız diye gösteriyor. %15 şarjımız var. Aslında yola çıkarken %6, %7 ile varacağız diye gösteriyordu. Bu gitgide arttı. Çünkü Macaristan'da her zaman olduğu gibi hep inşaat var. O yüzden zaten hız yapılmıyor. Son istasyonumuza artık 1 dakika kaldı. Orada da şarjımızı yapıp eve varacağız. İstasyon karşı tarafta kalıyor. Ama burada karşı tarafa geçiş basit. Buradan çıkıyoruz, hemen köprünün altından karşı tarafa geçiyoruz. Evet, 4 tane istasyon boş şu an. Evet, son 196 kilometremiz kaldı. 2 saat 4 dakika. %13 şarjımız var. Bakalım kaç dakika daha şarj etmemiz gerekecek. 13.39'da başladık şarjı. Evet, 153'te veriyor şu an. Burası Güyor'da. Arkadaşlar, yaklaşık 20 dakikadır buradayız. Aslında şimdi çıkmamız gerekiyor. Ama eve vardığımızda biraz daha şarjımız olsun diye %10'la varacağız çünkü. Burayı 80'e tamamlayacağız. Ama aslında şimdi çıksak da bizi bu eve götürür. O yüzden 20 dakikadan hesap ediyoruz buradaki şarj süremizi. Evet arkadaşlar, Avusturya'ya gidiyoruz artık. Memleketimize. İkinci memleketimize. Biliyorsunuz burada gümrük var ama
transit geçiyorsunuz. Sadece polisler şüphelendiği kişileri durduruyorlar. O kadar. Evet arkadaşlar, çok az kaldı. 24 dakika sonra evdeyiz. Yani Edirne merkezden evimize yaklaşık 18,5 saatte gelmiş olacağız. Şöyle baktığımızda detaylara 20,2 kilowatt enerji harcamışız ortalama. Toplamda 282 kilowatt, 1392 kilometre ve 13 saat 58 dakika yol yapmışız. Zaten ne kadar şarj yaptık, ne kadar ücret ödedik, bunların hepsini yazacağım aşağı. Videoda görürsünüz onları. Evet, bir gurbet yolu da böylelikle yavaş yavaş son buluyor. Ve vardığımızda tekrar kısa bir açıp tekrar bakarız. Detaylı bir şekilde. Burada bir şeyler değişmiş mi diye. Ha, bir de şu var. Yola çıkmadan önce anlatmıştım zaten. Bu aylık FSD açıldı. 21 Mayıs'ta. Ben de dün yola çıkmadan aktif hale getirdim. Görüyorsunuz. Şimdi yanıp sönüyor. Beni sağa geçirmeye çalışıyor. Ekrana basarsanız burada neyse tekrar gelsin. Sağ tarafın boş olmasını bekleyeceğiz kısa. Normalde şimdiye kadar göstermesi gerekiyordu. İşte bazen gösteriyor, bazen göstermiyor. İşte sağa geçin gibisinden. Evet, mesela buradan sağa geçelim. Görüyorsunuz, sinyalimi çaktım. Kendisi sağa geçti. Biraz yavaş geçiyor, böyle sert geçmiyor, yumuşak geçiyor. O yüzden arkadan gelenler yani biraz düşünebilir, hani niye yavaş geçiyor, acemi. Yoksa şey de diyebilirler. Bitmiş elektrikli araba. Evet, mesela şimdi sola geçeceğiz. Sinyalimizi çakıyoruz sola. Kendisi yavaş bir şekilde aldı sol tarafı. İşte bazen almıyor, bazen kararsız kalıyor. İki şerit arasında kalıyor. Sonra geri aynı şeride dönüyor. O biraz sıkıntılı. Arkadan birisi geliyor olsa mesela kaza yaptırabilir. Evet, şimdi görüyorsunuz. Beni sağa geçirmeye çalışıyor. Yani sağa geçsem hızım düşecek. Ben bu şekilde mesela yavaş da olsa sollayabiliyorum. Bunu buraya bastığımızda kayboluyor ama ileride yine boş olduğu zaman sağ taraf yine geç diyecek. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi sola geçmemi istiyor. Aslında önüm boş, yani niye sola geçeyim? Ve zaten soldan birisi geliyor, hala geç. İptal etmesi lazım yani. İnşaatta da biraz saçma duruyor. Sol tarafta mesela bariyerler var. Avusturya'da bazen böyle, daha doğrusu Avrupa'da oluyor genelde.
şerit oluyor. Ama şeritlerin arasında geçiş yok. Bariyer oluyor inşaatlarda. Mesela biz sağdan giderken bizi sol tarafa geç diye uyardı. Hani önerdi daha doğrusu. Ama sol tarafa geçemem çünkü sol tarafta taşlar var. Yani bu şekilde. O da biraz saçmaydı. Al sana. Al sana olduğu zaman olacak. Şimdi nasıl dönecek bakalım, belirecek mi ya? Ahlelelle ahlelelle. Okey bence. İyi, burayı iyi döndü. Demek ki yere kötü döndü. Arabayı dans ettirdi demin. Allah, ne oluyor ya? Bilemedi. Bilemem. Kendisi mi duruyor? Artık bu böyle. Niye? Yeşil yanıyor. Bastığında ayağını gaza basman lazım yaklaşırken şey. Yeşil olsa da. Önümde sen, aynen. Önümde sensin ama hı. kırmızı yanıyorsa duruyor. Veya şu top daha free. Değişik değişik icatlar. ...20.1 kilowatt enerji harcamışız ortalama. Toplam 288 kilowatt, 1430 kilometre ve 14 saat 18 dakika yolculuk yapmışız. Evet arkadaşlar, videomuzun artık sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.